Merhaba, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ikinci günündeyiz. 15. sezon ilk defa dijital olarak canlı yayınlanıyor. Eğer aramıza yeni katıldıysanız ben Aslı Barış ve çok önemli konuklarım var. Türk erkek modası için özellikle çok bir tane daha çok önemli bir isim olan sevgili Emre Erdemoğlu ve Zeynep Soylu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar Emre. Ya şimdi senin herhalde koleksiyonun daha ilk başta çekildiğinden beri en çok fazla konuşulan koleksiyonlardan birisi. Beni Bağrına Bas. Şimdi ilk önce bu ana fikriyle başlayalım. Evet, beni bağrına bas, birbirimize bağrına basmanın, cömertliğin, bitip tükenmez bir sabrın, ön yargısız olmanın, birbirimizin hatalarını, budalalıklarını kabul etmenin hala mümkün olduğu bir dünya öneriyorum bu koleksiyonda. Birbirimizin rengini, cinsiyetini, ışığını, enerjisini her şeyle kabul ettiği bir dünya öneriyorum. Silüetlerden bahsedecek olursak bu kabulleniş özellikle renklerde iç açıcı renklere bürünmüş vaziyette. Evet. Öyle midir? Yani normal tarzından daha bir tık sakin bir hava estirdi mi sence? Ne diyorsun? Evet, daha sakin bir koleksiyon. Öyle bu sezon uygun gördüm. Daha sakinleşti. Renkler yine çok canlı tabii ki. Ben biliyorsunuz renk hastası olduğum için ki. koleksiyonu renksiz hayal bile edemiyorum. Yaz kış hiç fark etmiyor benim için. Benim karakterim, benim adamım renkli bir adam. Dolayısıyla koleksiyona da yansıyor bu. 3 boyutlu heykeller var, belki görmüşsünüzdür. Evet, onu soracaktım. Birbirine sarılan insan figürleri aslında. Defilede, catwalk'ta da kullandığımız 3 boyutlu insanlar var. Veya trikolarda bu desenli parçalar vardı ürünlerin üzerinde. Birbirine sarılan kadın, erkek, kadın kadın, erkek erkek, birbirinize sarılın diyor. Öyle bir mesaj veriyor koleksiyonda. Dolayısıyla 3 boyutlu heykeller yaptık ve insan formuna getirdik onları ve birbirine hep sarılmış, temas halinde, dokunarak çıktılar podyuma. Peki bu sarılma, birbirimize kucaklaşalım, insanlığımızı keşfedelim hissinin dibinde bir pandemi dönemini yaşattıkları mı vardı yoksa öncesinde zaten sen bunu kafanda Öncesinde hazırlanmış bir koleksiyon. Evet. Şubat gibi koleksiyonun bitmişti zaten pandemi çok sonrasında ama dünyanın genel gidişatına baktığımız zaman insanın insanı kabul etmeyişi, rengini, ışığını, cinsiyetini, dini inancını kabul etmediği bir dönemden geçiyoruz. Bu protestan bir koleksiyon aslında. Bu bir anlatım şekli. Ben de beni bağrına basla, birbirimize bağrına basmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım koleksiyonda. Evet, kesinlikle çok önemli bir mesaj. Şimdi cinsiyetsizlikten halihazırda bahsetmiştik. Hani farklı şeyler. Ben mesela koleksiyonda giyebileceğim birkaç parçayı çok Evet. gözüme kestirmiş vaziyetteyim. Aynı şekilde yani bu formları daha sınırları aşacağımız bir döneme giriyor muyuz? Trend ötesi, mevsim ötesi. Demin seninle konuşurken ilkbahar yaza dair bazı parçaları kattığını söylemiştin. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Bu pandemi sürecinde zaten koleksiyon kış koleksiyonu aslında ama pandemi sürecinin etkisiyle koleksiyona yaz parçaları da ekleyerek bütünselleştirdim aslında. Yani içerisinde yaz renkleri de hakim, kış renkleri de hakim. Tuşe olarak da yani kış tuşeleri de var, yaz tuşeleri de gramaj olarak ince kumaşlarım da var. Böyle bir mixledim yaz-kış olarak ama aslında kış koleksiyonuydu. Evet, hissiyatı kış olmasına rağmen yazlık parçalar da var. Gerçi bugün de eğer siz dışarıdaysanız, telefonunuzdan falan takip ediyorsanız 4 mevsimi yaşadığımız bir günü Kesinlikle. yaşıyoruz. Yani artık kışı yazı kalmadı bu işin diyorum. Ya şimdi dijitalleşme sürecinden bahsediyoruz. Sen moda haftalarını sıklıkla takip eden, yakından takip eden bir isimsin. Dijital moda haftası hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle, dijital moda haftaları zaten yurt dışına gidemeyenler ya da işte biz sonuçta editörler olarak kısıtlı sayıda insan gidip yurt dışında izliyordu. Ama diğer kalanımız bu Instagram'ın hayatımıza girmesiyle aslında insanlara ulaştırdığımız ve çoğu kişinin oradan takip ettiği bir düzende vardı. Yaklaşık 5 senedir diyebiliriz aslında herkesin bu tarafa internasyonel markalarında bu tarafa yatırım yaptığını görebiliyorduk. Biraz daha hızlandırdı süreci aslında. Çünkü işte hepimizin izlediği platformlar vardı. Türkiye'nin de bunu daha da hızlandırıp ne yazık ki diyelim pandemi süreciyle böyle bir hızlanmaya girmemiz gelecekte olanları biraz öne çekti gibi. Yani 5 sene sonra yaşayacağımız şeyleri, yapacağımız altyapıları, kuracağımız
altyapıların hepsini öne aldık gibi bir durum oldu. Ya belki de daha öncü davranıyoruz bu açıdan. Bu Evet, dijital moda kesinlikle. haftasıyla beraber. Kesinlikle. Bir yandan da modanın demokratikleşme sürecinden bahsediyoruz. Gerçi bu kelime ne kadar taşıyor bilmiyorum ama şimdi eskiden daha böyle bir elitiz şeyde front row'da oturan belli bir kısım, geri kalanında işte seyreden, defileye bilet bulan şanslı kesim vesaire o tarz. Şimdi herkes seyredebiliyor. Bu sizce daha iyi bir şey mi yoksa daha farklı bir duygu mu? Mesela demin şeyi konuşmuştuk. Seyirciyi selamlayaraktan orada yürümek en stresli anı. Yoksa bu mu daha stresli? Ne düşünüyorsun Emre? Bugün sabah uyandığımda Zeynep'le de yazıştık. İnanılmaz heyecanlıydım. Ben zaten hep çok heyecanlı bir adamım. Çünkü çok sevdiğim mesleği yapıyorum. Dolayısıyla yaptığım iş beni inanılmaz heyecanlandırıyor. İkisinin heyecanı farklı, farklı zamanlarda. Biliyorsunuz çok uzun bir prosesti bu. Moda çekimlerimiz oldu, online satış süreci oldu. İşte bu defilenin zaten başlı başına çekimi bütün günümüzü kapsayan bir süreç. Dolayısıyla aslında aynı heyecanları yaşadık. Ama yani biz tasarımcılar şeyi seviyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Alkışı seviyoruz. O finalde o alkışı alma duygusu benim için çok keyifli, beni besleyen bir şey. Çok yorucu şeyleri de var. İşte oturum düzenleri tabii ki PR ajanslarımızın kontrolünde yapılıyor ama ister istemez bize yansıyan şeyler de oluyor o defile günü. Dolayısıyla üzülebiliyoruz veya hiç istemeden insanları üzebiliyoruz. Doğru. Burada öyle bir şey olmadı. O açıdan çok şanslıyım. Yani mutluyum. Ama tabii ki çok isteriz insanlarla buluşmak, onlara dokunmak ki benim konseptim o, birbirimize sarılmak. Umarım yani ama dünya artık böyle bir şeye evriliyor, dijital dünya. O yüzden dünyalı olmak gerekiyor bence. Bunu da deneyimleyerek, yaşayarak aslında hayatımıza bir şekilde enjekte ettik. Şimdi sanal defilede popüler bir isim göze çarptı tabii ki, Evet. Murat Dalkılıç ve üzülmek derken sen bu konuda çok alkış da topladın. Evet. Bazı yerlerde eleştirilere de maruz kaldın. Neden Murat'ı seçtin ve işbirliğinizi birazcık anlatabilir Evet. misin? Ya Murat çok uzun yıllardır birlikte çalıştım. Sanatını, şarkılarını, kişiliğini çok beğendiğim bir arkadaşım. Dolayısıyla ben Murat'la ilk kez çalışmıyorum zaten. Yani Murat o defile için seçilmiş biri değil. Murat zaten benim çok uzun yıllardır çalıştığım bir arkadaşım. Sahne kostümlerini hazırlıyorum. Günlük hayatında destekler veriyorum. Birlikte çalışıyoruz. Burada yani her yıl zaten giydirdiğim bir sanatçıyı, giydirdiğim başka bir oyuncuyu zaten podyuma çıkarıyorum. Misafir, konuk alıyorum. Evet. Murat'ın olması özellikle bir neden değil yani. Basının tabii ki birileri tarafından seviliyoruz, sevilmiyoruz, tercih ediliyoruz, edilmiyoruz. Buna da çok saygı duyuyorum. Gelen bütün eleştirilere saygımız sonsuz, çizgiyi aşmadığı sürece. Çünkü biz çentiklemeyi seven bir toplumuz. Yani eleştirmeyi, çentiklemeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla defilenin sadece tek bir görseline bakıp o defile hakkında yorum yapmak zaten çok büyük bir saçmalık. Dolayısıyla tabii ki biz motivasyonumuzu bozmadan, enerjimizi hiç düşürmeden işimize devam ediyor. Biz eğlendik, güldük, keyif aldık. Umarım şu an izleyenler de keyif almıştır. Valla kendi hesabıma oldukça keyifli diyebilirim. Zeynep, sen nasıl değerlendirirsin koleksiyonu? Koleksiyonda aslında şöyle de demek istiyorum. Emre'nin bütün koleksiyonlarında bence bir duygusal tarafı var koleksiyon parçalarında da. Dramatik bir adam. Dramatik, evet. Yani hep içinde bir duygu barındıran koleksiyon yapıyorsun. O yüzden de buradaki o gene bir bağrına bas ve pandemi sürecinden çıkmasıyla hem de üstüne senin çok kullanışlı işte 4 tane cebi olması vesaire burada görüyoruz. Aslında styling piece'lerin de hepsi birer kullanım fazlalığı Kolaylık yani sağlıyor. çok kolaylık sağlayan ürünler. O yüzden de bu bütünlük ve renk tonları benim çok hoşuma gitti. Bir erkek dergi sahibi olarak da dijital tarafta daha fazla da umuyorum güzel şeyler yapacaksın. Gerçekten çok güzel. Şimdi sen demin de bahsettiğimiz gibi birçok sanatçının aynı zamanda giydiriyorsun ve sana tarzlarını sana emanet ediyorlar. Şimdi Türk erkeğinin tarzını yıllar içerisinde nasıl yorumlarsın? Birazcık cesurlaştık mı sanki? Kesinlikle o ilk zamanlar işte bir
10 yıl, 20 yıl önceye gittiğimizde çok daha farklıydı. Ben hiç unutmuyorum. İlk bundan bir 10 sene, belki 12 sene önce, Zeynep hatırlar mısın tarihi, ama bir defilемde kısa paça pantolon yaptım diye ateş etmişlerdi. Yani hani Of o ya. kadar eleştiri almıştım ki, ama zamanla işte giyen karakterler, işte futbolcular, sanatçılar, rol modeller giydiği zaman evet olabiliyor, hani erkekler de giyebiliyor, renk katabiliyor falan. Artık bugün 2020 yılındayız ve artık unisex her şey, cinsiyetsiz, o kadın erkek kavramları şükürler olsun kalktı bütün dünyadan ve insanlar, siz bir boyfriend ceket alıp, pantolon alıp kendinize kombinleyip çok güzel kullanabiliyorsunuz. Ben sizin giydiğiniz bir pantolonu, ceketi başka bir şeyle kombinleyip kullanabiliyorum. Cinsiyetsiz, renkler, desenler artık tamamen cinsiyetsiz. Önemli olan kendinize yakıştırmanız. Bence burada her şeyden önemli olan renginizi bilmeniz, vücut proporsiyonunuzu çok iyi tanıyor olmanız. Bunların hepsi çok önemli. Önemli olan ne renk, nasıl, ne model giydiğiniz değil. Gerçekten size yakışıyor mu? Ben modanın insana gerçekten yakışanı giymesi gerektiğini düşünüyorum yani. Tabii ki. Şimdi burada trend meselesini biraz konuşalım. Zamansızlık kavramından çok fazla bahseder olduk. Bir de tüketim alışkanlıklarımız da ister istemez değişti. Yani çok bir davete ona buna gidemediğimiz için ya da ne bileyim ofis alışkanlıkları bile değişti. Özellikle erkeklerin yaşamında ofis çok ağırlıklı olan bir şey. Davette, ofiste, yoksa hani casual giyim için çok fazla alışveriş yapmayı sevmeyen bir tarz Evet, diyebilirim. evet. Bizi ileride özellikle erkek stilinde neler bekliyor? Daha böyle streetwear'e yakın şeyler mi? Daha ne bileyim eşofman çağrıştıran parçalar mı? Saldım çayıra, Mevlam kayıra rahatlığının doruklarda yaşanacağı şeyler mi? Yoksa Zaten eski şıklığa, böyle jilet tarzına dönüş olur mu? Ne dersin? Zaten son 3-4 sezondur, 3-4 yıldır formlar o İtalyan kalıplarından tamamen çıkıp oversize, düşük omuzlar, geniş pantolonlar, pileler, hep böyle bir ekstra likralı kumaşlar, eşofman üstü ceketler, gene örme kumaşlardan. Zaten çok aslında insanlar konforu tercih eder oldu. O jilet görünümler yerine gene bir şıklık var tabii ki, ama bunları artık böyle bir dokuma kumaştan da eşofman altı formunda ribanalı paçalar vesaire, işte belden bağlı pantolonlarla insanlar çok rahat kullanıyor. İşte gömlek kravat yerine içine daha triko, basic tişört giyebiliyor. Artık o yorucu ayakkabılar yerine spor ayakkabıları tercih edebiliyorlar. Tamamen aslında insanlar artık kendi konforunu düşünüyor burada. Belli kalıplardan çıktık Çıktı, aslında. evet, yani şu böyle, bu böyle diyeceğimiz bir dünya bizi beklemiyor. Bence beklemiyor. bu dönemde de aslında en Güzel çok bir bunu şey. gördük yani. Herkes istediği gibi, istediği tarzda kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle yaşamaya başladı. Onu biraz daha modaya evrilleştiriyor Evet. diye düşünüyorum. Akşam bir yere, bir davete giderken illa o koyu renk takımları, kabanları giymiyoruz artık. Yani öyle bir zorunluluğumuz yok. Dress code'lar falan okey, ama yani insanlar artık gerçekten kendi konforunu düşünüyor. Hepimiz Evet, öyle. herkes bir rahatladı Çünkü çok sanki. yorucu bir hayat. Yani hani çok yere koşturuyoruz falan. Dolayısıyla giydiğiniz ürün akşama kadar sizinle arkadaş. Çok konforlu olmanız gerekiyor ki gün içerisinde sağlıklı iş yapabilin. Doğru, doğru. Peki bir şey söyle. Demin yine aynı şekilde konuşuyorduk. Bayağı da bir konuşmuşuz şimdi düşünecek olursak. Pandemi senin tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Yani birçok insan evde kıyafet detoksu yaptı, onu yaptı. Dolabında belki yeni, daha farklı bir anlayışa yer açtı. Ya da ne bileyim eskiyi daha şey yaptı. Mesela sen recycle ürünlere ileride yer vermeyi düşünüyor musun? Ya da reuse kısmı lafını çok kullanır olduk. Evet. Bunun sende bir karşılığı olur mu, var mı? Ee, Biraz bundan bahsedelim. Şöyle, benim bu Beni Bağrına Bas koleksiyonumda gördüğünüz bütün parçalar, bütün kumaşlar bir Türk markasıyla işbirliği yaparak oluşturuldu. Tamamen geri dönüşüm odaklı bir koleksiyon. Bütün ipliklerim geri dönüştürülüp doğal boyalarla ipliklerim boyanıp dokundu. Zaten Searcycle geri dönüştürülmüş bir koleksiyon. İşte içerisinde kullanılan likra bile denizden toplanan atıklar, plastiklerden oluşturulmuş durumda şu anda. Tasarımcı olarak çok önemsiyorum. Markalar olarak, tasarımcılar olarak hepimizin bunu önemsemesi gerektiğini ve koleksiyonlarımızın içine bir şekilde enjekte etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Keşke dünya markaları, bütün markalar bu konuda üzerine düşeni gerçekten yapsa da bu tüketim çılgınlığına bir son versek. Bugün üretim hacmi çok yüksek markalar, hepimizin bildiği,
gerçekten son derece kalitesiz çöp ürün üretiyorlar. Evet. Kullan at ürün üretiyorlar. Bunlara artık bir son verip gerçekten vücudunuzun hava almasını önleyen, kanserojen madde içermeyen üretime geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve bunlar senin çok önemsediğin konular. Kesinlikle. Eskiden beri zannedersen. Kesinlikle. Şu an bahsettiğimiz şeyler değil. Peki bir sonraki süreçte seni neler bekliyor? Halihazırda bir koleksiyon kafanda oturmaya başlamıştır diyorum. Evet. Nasıl bir şeyler yaratacaksın? Dünya artık bambaşka bir yöne evriliyor hepimiz için. Dijital dünya. Dolayısıyla tabii ki ben yeni koleksiyonuma başladım, adımımı attım, hikayelerimi oluşturuyorum. Tabii ki koleksiyon artık boyut değiştiriyor, yüz değiştiriyor. İşte bana herkes bu sezon çok sakinleştin diyorlar koleksiyon açısından. Yani dünyada olup biten her şey sizi çok etkilediği için dolayısıyla o yöne evriliyorsunuz siz de. Daha sakin bir koleksiyon, daha ticari bir koleksiyon, daha online satış platformunda da kolay tüketebileceğim bir koleksiyon hazırlıyorum şu anda. Harika. Böyle. Çok güzel. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür Sevgili ederim. Emre ve sevgili Zeynep, katıldığınız için çok çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz. Ben teşekkür Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul ikinci gününde tüm hızıyla devam edecek. Emre doğru birazdan konumuz olacak 4.45'te. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere.